Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vaka analizi konusunu işlemeye çalışacağız. Vaka analizi case study nedir? Case study yaparken vaka analizi mülakatlarına girdiğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz? Hangi konulara öncelik vermeliyiz? Karşımızdaki bize sorular soran, bizden bir sunum bekleyen yönetici veya insan kaynakları personeline nasıl, hangi şekilde davranmalıyız? Vaka analizi soruları için örnekler ve vaka analizinin hem bizim kendimiz için hem de firmaların geleceği için faydalarından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca videoyu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Hazırsanız videoya geçelim. Az önce de bahsettiğim gibi bugün vaka analizi konusunu, yani case study konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz fazla uzatmadan açıklamaya başlayayım sizlere. Vaka analizi veya vaka çalışmaları İngilizce tabirleriyle case study, son yıllarda ülkemizde yapılan işe alım mülakat süreçlerinde adayların elemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasına yarayan bir yöntemdir arkadaşlar. Aslında vaka analizinden korkmamıza gerektirecek herhangi bir durum yok. Tabii işveren açısından bu oldukça önemli bir eleme sistemi. Çünkü vaka analizinde yaklaşık başvuran adayların %50'si elenmiş oluyor. Bu yüzden vaka analizi çalışmalarına hazırlıklı olmalıyız. Vaka analizi yöntemi uygulanırken işe alınacak olan adayın belirtilen pozisyonlar için uygun olup olmadığı değerlendirmeye çalışılır işveren tarafından. Vaka analizi çalışmalarında karşımızda bir insan kaynakları yöneticisi veya insan kaynakları elemanı veya bir başvurduğumuz pozisyonla ilgili bir yönetici olur ve bizden bir sunum yapmamızı, bir verilen vakalarla, verilen vaka sorularıyla bir sunum yapmamız beklenir. Belli bir süre geçer ve bu süre zarfında siz yalnız bir odada bırakılırsınız. Verilen vakalarla ilgili çalışmalar yaparsınız bu süre zarfında. Bu vakaların çıktıları olarak da birer sonuçlar paylaşırsınız ve bunları oradaki bulunan bir jüriye sunarsınız. Vaka analizi nedir diye soracak olursak, bu pozisyon için önceden hazırlanmış bir dizi test ve olaylarda işe alınacak adayın tepkileri ve sorunlara hangi yaklaşımlarla yaklaştığı belirlenir. Yani burada size sorulan sorularda vereceğiniz tepkiler ve bu sorunlarla hangi yaklaşımlarla, hangi metotlarla nasıl başa çıktığınız araştırılmaya çalışılır. Pozisyona başvuran aday vaka analizi çalışmasında belirtilen durumlara ne kadar sakin ve bilinçli bir şekilde yaklaşırsa o kadar başarılı olur. Yani vaka analizi çalışması yapılırken oldukça sakin olmaya çalışmalısınız arkadaşlar. Peki vaka, olay nedir? Sözcük anlamı olarak hadise anlamına gelmektedir, sizin de bildiğiniz gibi. Fakat bununla beraber gerçek ya da kurumsal iş durumunu temel alan ve bununla ilgili belirli başlı veriler içeren çalışmalarda verilen isimdir. Vaka analizi çalışmaları iş dünyasında problem ve problem çözme yeteneklerinin keşfedilmesi açısından çok değerlidir. Bu yüzden günümüzde hemen hemen bütün firmalar vaka analizi çalışmasına ve vaka analizi elemelerine oldukça önem vermektedir ve hemen hemen bütün şirkette bu işe alım sürecinde vaka analizi metodunu da kullanmaya başlamıştır. Vaka çalışmalarında işveren tarafından önceden hazırlanmış bir dizi problemler mülakat yapılan adaya yönlendirilir. Bu problemler daha önceden işletme ya da fabrika içerisinde yaşanan ve çözülmesinde zorluk yaşanan olaylar olabilir. Bu case study çalışmaları belirli başlı aşamalardan oluşur. Bu aşamalar takip edilerek adayın profili oluşturulur. Verilen zaman problemlerin zorluklarına ve sayısına göre değişmekle birlikte ortalama en az 90 dakika, en fazla 150 dakika arasında değişir. Vaka analizde belirli başlı aşamalar vardır. Bu aşamalar ise şu şekildedir. 1. Vakanın okunması ve veri paylaşımı. Bu aşamada adaya yönlendirecek olan sorular önceden hazırlanmış bir şekilde bir toplantı ya da sunum odasında veriliyor arkadaşlar. Benim girdiğim vaka analizi mülakatında benim haberim yoktu vaka analizi mülakatı yapılacağından. Bir odaya girdim ve direkt bana verilerle ilgili bir vaka analizi çalışması yapılacağı söylendi. Bununla ilgili de biraz daha ilerleyen slaytlarda size onu da aktaracağım.
Bu verilen problemler bilgisayar üzerinden ya da elden kağıtlarda sunulabilir. Benimkinde bilgisayar üzerindendi. Günümüzde yapılan çalışmalarda bu sorular bir slide üzerinden bilgisayar kullanarak gerçekleştirilir. Aday tek başına bırakılır, problemleri belirli bir saat aralığında çözümlemesi beklenir. İlk aşama çok önemlidir. Aday verilen problem ve soruları sık sık okuyup iyice anlamaya ve kavramaya çalışmalıdır. Problemle ilgili fikir üretmeli ve bununla ilgili çözüm yöntemleri üretmeye çalışmalıdır. Gördüğü püf noktaları not almalı ve diğer aşamalar için hazırlanmalıdır. Aslında burada birinci aşamada tamamen diğer aşamalar için hazırlık zamanı gibi oluyor arkadaşlar. Bu verilen zamanda diğer aşamalar için olabildiğince güzel hazırlanmamız gerekiyor ve verilerle desteklenen sonuçlar sunmamız gerekiyor. İkinci aşama çözümleme ve sunum hazırlığı. Bu aşama adayın kendi içinde zamansal olarak belirlediği bir aşamadır. Bu aşamada aday ilk bölümde sık sık aldığı notları belirli bir sorun pratiğinde adımlandırmalıdır. Eğer ilk bölümde problemleri anlamadıysa geriye dönüp problemlere tekrar odaklanmalıdır. Bu aşamada sizden çözüm önerili ya da olaydaki durumlara vereceğiniz tepkiler istendiğinden doğal ve sakin bir biçimde tepkilerinizi nasıl ve ne şekilde yansıtacağınızı düzgün ve doğru bir dille anlatmalısınız. Çünkü arkadaşlar bu verilen sorularda, vaka analizi sorularında herhangi bir doğru cevap veya yanlış cevap diye bir şey yok. Herkesin vereceği cevaplar, vereceği tepkiler durumlara ve adayın, daha doğrusu sizlerin, bizim kişiliğimize bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. O yüzden doğru cevap veya yanlış cevap diye bir şey de yoktur, kısıt da yoktur. Problemlerin çözümleri hakkında bir fikriniz yok ise bir şeyler çabalamalı fakat aynı zamanda da bilmiyorum demekten korkmamalısınız arkadaşlar. Her vaka, her olay kendine has kriterleri içermektedir. Vakaları alan kişiler de herkesten farklı cevaplar vermektedir. Az önce bahsettiğim gibi problemlerin doğru veya yanlış bir cevabı yoktur. En önemli odak noktası vakalara ve problemlere olan yaklaşımımızdır. O sebeple gereksiz heyecan ve umutsuzluk yaratmadan sakin bir şekilde devam etmeliyiz. Her olay, durum ve problemi bir şeyler vererek yanıtlamaya çalışmalıyız. Sunum aşamasına gelecek olursak, İlk iki aşamada size verilen süre dolduktan sonra bu yaptığınız çalışmalarla ilgili sizden bir sunum yapmanız ve çözümlerinizi karşıya yalın bir şekilde aktarmanız beklenmektedir. Raporlama ve verilen çözüm önerilerini düzgün ve anlaşılabilir bir şekilde aktarmak için görselliği ön plana alıp bu görsellikten faydalanabilirsiniz. Görsellik her zaman sunumlara da zenginlik ve farklılık yaratır. Diğer adayların önüne geçmek için güzel sunum yapmanız ve anlaşılabilir olmanız çok önemlidir. Sunum teknikleriyle ilgili de başka bir videoda yine kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız yeni gelecek videoları da kaçırmamış olursunuz. Etkili sunum teknikleriyle ilgili de videomda yakında sizlerle olacak. Bu bilgiyi de buraya sıkıştırayım. Şimdi dilerseniz kendi yaşadığım vaka analizini anlatayım bu bölümde. Bir süre yaklaşık bir 100 dakika kadar bir zaman verilmişti bana ve benim mesleğim gereği endüstri mühendisliği konularıyla alakalı üretim mühendisi pozisyonunun soruları çıkmıştı karşıma. Burada bir 100 dakikalık zaman diliminde bana bu verilerin analizi ve sorulara verebileceğim cevaplar için bir sunum hazırlanmamı istemişlerdi. Sunumu ben hazırladıktan sonra insan kaynakları personeline haber verdim. İşte ben hazırım, başlayabiliriz şeklinde. Daha sonra insan kaynakları müdürü, insan kaynakları elemanı ve başvurduğum pozisyonun üst amiri yani üretim müdürü gelmişti. Bu üç kişiye birden sunum yapmıştım. O anki verilen sorularla, vaka analizi örnekleriyle. Sunumda oldukça rahat olmak gerekiyor. Çünkü karşımızdakiler de bizden bir şeyler bekliyorlar ama aslında onlar da biraz gerginler. Çünkü her zaman kolay aday seçme gibi bir lüksleri olmuyor ve en doğru kişiyi seçmeye çalışıyorlar. O yüzden her yaptığınız hareket, mimik, davranış biçimi onlar için çok önemli oluyor. O yüzden oldukça sakin bir şekilde cevaplar vermeliyiz. Özellikle yönetici pozisyonlarına başvuruyorsanız durumu idare edecek sakinlikte ve olgunlukta yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Sunum aşamasında sunum dili firmanın isteğine göre sadece İngilizce
ya da sadece Türkçe ya da hem Türkçe hem de İngilizce karışık bir şekilde olabilir. Benim yaptığım vaka çalışmasında ilk başta İngilizce olarak başlamıştık. Daha sonra İnsan Kaynakları Müdürü bana demişti ki sıkıldığın zaman ya da zorlanmaya başladığın zaman Türkçe'ye dönebilirsin. Bizden herhangi bir şey beklemene gerek yok. Neden Türkçe'ye geçtin veya neden hala İngilizce'de kaldın gibi bir soru sormayacağım demişti. Böyle olunca da ben de çalışmadan önce, vaka çalışmasından önce biraz rahatlamıştım. Bu yüzden benim için iyi olmuştu. İngilizce olarak başladım. Daha sonra İnsan Kaynakları Müdürü Türkçe'ye geçebiliriz diye bir söylemde bulunmuştu. O ardından Türkçe devam etmiştim sunumuma. Ama sunum dilimi İngilizce olarak hazırlamıştım. O yüzden vaka analizi çalışmasına gitmeden önce birazcık İngilizce praktis yapmanızda sunum becerilerine de çalışmanız sizler için iyi olacaktır. Sunum esnasında sizin sunumunuzu dinleyen kişiler yani jüri genellikle şu şekilde oluyor. İnsan kaynakları elemanı bu toplantı tutanağını tutmak için ve sizin yaptığınız mimik ve tepkileri gözlemlemek için burada bulunuyor. İnsan kaynakları müdürü zaten işe alım sürecinizi yöneten en baştaki kişi oluyor. İlgili pozisyon üst amiri, benimkinde üretim müdürü vardı. Üretim şefi olabilir, satın alma müdürü olabilir, satın alma şefi olabilir. Yani hangi pozisyona başvurduysanız onunla ilgili bir üst pozisyondaki kişi, müdür, amir, şef, jüri içinde olabilir. Sunumunuzu yaparken bu kişiler sizlere farklı olay ve durumlar hakkında da sorular sorabilir ve sizi daha iyi tanımaya çalışacaklardır. Bu gibi durumlarda da elinizden geldiğince sorulara anlamlı ve düzgün cevaplar vermeye çalışmalısınız. Tabii ki bilmiyorum demekten de korkmamalısınız. Çünkü özellikle yeni mezun arkadaşlar ve daha önce o pozisyona başvurmamış arkadaşlar da ya da çalışmamış arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Hepimiz her şeyi bilmek zorunda değiliz. Örneğin cevabınız şu şekilde olabilir bununla ilgili. Bu durum için şöyle yapılabilir fakat bundan tam emin değilim. Kesin olarak bilmiyorum. Ama şu şekilde bir fikir yürütebiliriz şeklinde olabilir. Bu tarz nüansları konuşmanıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dürüstlük her zaman ilk önceliğimiz olmalı. Unutmayın bu vakaların, problemlerin doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Kişiye göre göreceli çözümlerdir. Her çözümün daha iyisi bulunabilir. İhtiyaçlar dahilinde problemlerin root causes'ları yani kök nedenlerine ulaşırsanız en doğru çözüm yöntemine de ulaşabilirsiniz. Bu problemlerin çözümünde yalın üretim tekniklerinin problem çözme tekniklerini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızda yalın üretimle ilgili de videolar var. Yine kanalımıza abone olursanız yalın üretimle ilgili, yalın üretim tekniklerinin uygulanmasıyla ilgili videolarımızı da kaçırmamış olursunuz. Kanalımıza göz gezdirip yalın üretim videolarına da göz gezdirebilirsiniz. Vaka analizi örnek sorularına gelecek olursak benim vaka analizimde gelen sorulardan birkaçı da var burada. Diğer vaka analizlerinden gelen sorular da var. Buradaki soruda şöyle diyor. Sizin gece vardiyanızda sorumlu olduğunuz bir üretim kısmında bir problem olduğu rapor edildi. Bakım ekibini çağırdınız. Makine üzerinde tamir ve bakım işlemleri başladı. Üretim amiri bir problem olmadığını ve bu şekilde yıllardır mevcut durumun işe yaradığını savundu. Aynı şekilde teknisyenler de bir problem olmadığını, bu şekilde de üretimin devam edeceğini söylediler. Ama siz bu durumda çalışmanın iş sağlığı açısından tehlikeli ve verimsiz olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Arkadaşlar her zaman firmalarda, özellikle kurumsal yerlerde, tabii ki kurumsal olmayan firmaları bu söylememin dışında tutuyorum. Birinci öncelik her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir arkadaşlar. İkinci öncelik kalitedir. Üçüncü öncelik de üretim ve verimliliktir arkadaşlar. Eğer iş sağlığıyla ilgili bir tehlike, bir riski varsa tamamen o proses, o operasyon durdurulmalı ve iş sağlığı riskleri giderilmeden de tekrar çalışmaya başlanmamalıdır. Ama tabii ki bu ağır kazalar içeren risklerde yapılmalıdır arkadaşlar. Ufak tefek kazalar içinde koskoca üretim hatlarını, üretim bantlarını durduramayız. Bu soruya da ben bu şekilde cevap vermiştim mesela. Vaka analizi örnek sorular. İkinci soruya gelecek olursak, işletmede uzun yıllardır bulunan üretim sorumlusu ve vardiya şefi ile üretimde olan bir aksaklık durumundan dolayı fikirleriniz ters düşmekte. Yıllardır böyle yapıyoruz, bir sıkıntı görmedik, fazla kasıyorsun her şeyi, bu işler böyle yapılır, sen daha acemisin şeklinde bir serzenişte bulundu.
Bu durumda ne yaparsınız? Ee, Arkadaşlar tabii ki üretimde çalışanlar da bilir. Ee, insanlarla özellikle uzun yıllardır orada çalışan insanları yeni şeyler, yenilik, inovasyon gibi durumları kabul ettirmeniz oldukça zor oluyor. Çünkü bir alışagelmiş bir süreç var. Bu süreçle ilgili insanları ikna etmeniz de oldukça zor oluyor. Tabii ki bu insanların orada yıllardır bulunan emeklerine de saygılı bir şekilde onlarla iletişimini sıkı tutarak bu tarz ters düşmelerden kaçınmanız gerekiyor. Çünkü verilen bir emek var, bir yıllar var, uzun yıllar var. Bu uzun yıllara saygılı olmak gerekiyor arkadaşlar. Ama tabii ki doğru bildiğinizden de asla geri adım atmamanız gerekiyor. Belli bir yere kadar saygı çerçevesinde devam edilir. Fakat eğer beni veya kendinizi küçük duruma düşürecek bir pozisyona girmemelisiniz. Üçüncü örneğimize gelirsek, bir mevcut aksaklık durumunda bakım şefinden makinenin tamir ve bakımlarının yapılmasını talep ettiniz. Mevcut durumda bakımcı makineyi inceledi ve bir sıkıntı olmadığını söyledi. Israrla bir sorun olduğunu ve buradan kaynaklı problemin diğer proseslerde de sıkıntı yarattığını söylediniz. Karşılık olarak çağırdım, geldim. Baktım ve sıkıntı yok. Sen mühendis değil misin? Çok biliyorsan kendin yap dedi ve gülerek sizinle alay etti. Mevcut durumda tepkiniz nasıl olur ve ne yaparsınız? Tabii ki arkadaşlar kimsin? Biz oraya bir mühendis, bir yönetici, bir amir olarak gidiyoruz ve görevimiz gereği belirli başlı bakımların, üretimin ya da aksaklıkların giderilmesine gerekiyor. Bunları gidermekle yükümlüyüz ve problemleri çözmekle yükümlüyüz. Bu tarz bir yaklaşım tabii ki hoş değil. Kim olsa sıkılır bu yaklaşımdan. Mümkün olduğunca bu yaklaşımlardan kaçınmamız gerekiyor. Bu tarz bir yaklaşımla karşılaştığınız zaman da ters psikoloji yapıp burada bir sıkıntı var, yıllardır burada çalışıyorsun, bu sıkıntıyı gideremedin mi? Yıllardır ne yaptın sen gibi bir söylemle karşınızdaki ustaya ya da bakımcıya neyse bir cevap verebilirsiniz. Onun dışında tabii ki size böyle yaklaşmazlar çoğun zaman. Ama size böyle ters geliyorlarsa mecburen size ters gitmek zorundasınız. Ama aradaki saygıyı da korumak durumundasınız. Çünkü en alt seviye ile en üst seviye arasındaki iletişimin gerçekleştiren de sizsiniz. Arada kalmış biri olarak. Çalışanların memnuniyet ve mutluluğunu düşünen bir firma mevcut yapısını değiştirip yeni bir lokasyona taşınmak istemektedir. Mevcut durumda verilen veriler ışığında optimum lokasyon durumunu hangi kriterlere ve dayanaklara göre belirlersiniz diye bir soru da sorulabilir. Yalın üretim ve yalın üretim metotlarını mevcut iş yeri düzenine adapte etmeye çalışan ve gereksiz işlemlerden kurtulmaya çalışan bir firma, yenilikçi, inovatif ve yalınlaştırıcı iyileştirme öneri beklemektedir. Mevcut proses süreleri ve proses işlemleri verilerinizde sizlere verilmiştir. Mevcut durumdaki yaklaşımınız ve önerileriniz neler olur şeklinde bir soru da karşınıza çıkabilir. Gelelim son olarak vaka analizinin yararlarına. Okulda öğrenen teorik bilgilerin pratiğe aktarılması konusunda oldukça yarar sağlar. Problem çözme ve olumsuzluklarla başa çıkmamız için bu problem çözme yetilerimizin geliştirilmesini sağlar. Akademik ve iş dünyasında özgüven gelişiminin artmasını sağlar. Eksik ve zayıf yönlerin farkındalığının artmasını sağlar. Sunum yapılan jüri ile olan bağın artmasını sağlar. Network artışının sağlar. Çevremizi genişletir. Sunum becerilerinin gelişmesini sağlar. Zaman ve stres yönetimi becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Analitik düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur ve en önemlisi de veri analiz becerilerinin gelişmesine sağlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen ve abone ol butonlarına tıklamayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.